ayırıyorsan, içine kapanmışsa kalbinin sesi çıkmıyorsa üzülmeyin. Güzel insanları birleştiren var. İç ses tarotla, Pelin Hanım'la. İç ses tarotla, Pelin Hanım'la. İç ses tarotla, Pelin Hanım'la. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım çok ama çok iyisinizdir. Bugün canlı yapamadım. Ben de o nedenle hemen hızlıca bir video çekip size atmak istedim. Konumuz neden adım atmıyor olsun? Neden adım atmıyor? Sorun nedir? Yani aslında asıl sebep bu videoda sorunları inceleyeceğiz. 7 tane kart düşüreceğim. 7 kartı da işte ilişkideki sorunlar nedir diye soracağız. Ondan sonra bir tane de kart düşüreceğim. Sonuç nedir? Sonuç kartı da düşürelim bir tane. Tabii ki gündemini de belirleriz ve sonuca da gündem kartlarından da alırız. Dönüşüm için gerekli olan bir de mesaj alırız diye düşündüm. Evet ve o zaman açılımımıza başlayalım. Ben kartlarımı düşürmeye başlıyorum. Zamansız zamana niyet ederek kartlarımı düşürmeye başlıyorum arkadaşlar. Önce gündemini düşürelim. Gündemini belirleyelim her zamanki gibi. Neden adım atmıyor? Sorun nedir? Bir bakalım. İki tane geldi. İkisini de alalım. Gündeminde bunlar varmış. Ve bunlarla da sorularımıza cevap arayacağız. İki tane yine. Oldu. Şimdi dönüşüm için ne gerekli? Bir kart daha düşüreceğim sonuca. Kendi destemizden de sonuç kartı düşürücü. Kendisi attı ve iki tane birden ve alıyorum arkadaşlar. Evet. Evet. Bakalım aklımızdaki kişi neden adım atmıyor? Her zamanki gibi yine telefona çarptı elim. Umarım görebiliyorsunuzdur. Şöyle yapalım. Şöyle daha net görün. Evet. Şimdi gündeminde neler oluyor dediğimizde şu anki gündeminde iki tane kart verdi bize arkadaşlar. Gündeminde diyor ki bu kartın gelme sebebi ex partnerinizin arkadaşlar bir olay yaşadığını ve bu olayın da onun uyanışı için bir vesile olduğunu söylüyor. Yani ertelemekte olduğu konu ile ilgili harekete geçmesinin vaktinin geldiğini düşündüğü bir gündemi var arkadaşlar. Bu kart aniden ex partnerinizin bir takım gerçekleri fark edeceğini ve hızlı ve kaçınılmaz bir değişimi anlatıyor bize. Gündeminde bir olay yaşayacak ve bu olayda onun hani uyanışı için bir vesile olacak diyor. İki kart birden geldi ve yine bakın şimdi görüyorsunuz değil mi?
bize söylediği işte büyük bir hız ve enerjiyle hızlı bir şekilde enerji değişiminden bahsediyor burada. Ve artık işte gecikmelerin sona ereceğini ve artık der ki bu kart artık başla butonuna basılacağını söylüyor. Yani ex partnerinizin artık o başla butonuna basacağını söylüyor. Size adım atmasına engel her şeyin ortadan kalkacağını söylüyor gündeminde. Yani gündeminde adım atma isteği, hızlanma isteği, bir an önce bu adımı atma isteği ama tabii bu arada bir olay yaşayacağını ve bu olayın da onun değişimine sebep olacak bir olay olduğunu söyler. Ve bakalım şimdi neler söylüyor. Bakalım. Şimdi tılsım onlusu gelmiş. Önce şöyle bir bakacağım. Burada diyor ki arkadaşlar yani aslında diyor ben diyor ona adım atmak istiyorum diyor yani. Ama öyle bir adım atmak istiyorum ki diyor geleceğimizle ilgili ciddi bir adım olsun istiyorum diyor. Onunla işte tamamlanmayı istiyorum. Ve gerçi bunu arkadaşlar o da biliyor ki diyor ben diyor rahatını seven birisiyim. Dünyevi zevklere önem veren bir kişiyim. Ve diyor bu konforu onunla yaşayabileceğimi de biliyorum der burada. Yalnız diyor şurada bir gerçek ki ben diyor ona gittiğimde diyor ilişkimiz önceki gibi olmayacak. Tabii ki diyor daha sağlam temeller üzerine kuracağız biz bu ilişkiyi. Burada arkadaşlar kolektif bir açılım olduğu için ben bunu söyleme gereği duyuyorum şimdi. Bazıları için tabii ki burada ilişkisini gizli tutanlardan bahseder. Daha önce sizi belki ailesinden gizledi, çevresinden, arkadaşlarından gizlemiş olabileceğini ama artık bu durumun değişmesi gerektiğini, ilişkinizin daha ciddi bir evreye girmesi gerektiğini, yani kısacası her şeyin diyor eskisinden daha güzel olacağını söylüyor burada ki burada aynı zamanda sadakat, çok affedersiniz sadakati de verir ve diyor ki her şeyin eskisinden daha güzel olacağını ve evet çevresindeki kişileri de sizi tanıtacağını söylüyor. Ve diyor ki bakın kendimi diyor çok kötü hissediyorum, inanılmaz kötü hissediyorum diyor. Ve bulunduğum ortamda hiç mutlu değilim diyor. Yanlış bir karar verdim, yanlış bir seçim yaptım, çok üzgünüm. Hiç iyi değilim ve çok pişmanım diyor. Ve diyor ki bakın ben ne yaptım diyor. Yani burada ben ne yaptım diyor. Ve gördüğünüz gibi bize söylediği kendimi çok yalnız hissediyorum, yapayalnız hissediyorum. Ve bakın şimdi burada. Bu da enteresan bir karttır arkadaşlar. Şimdi tılsım dörtlüsü ama şimdi burada bir değişime ihtiyaç duyduğunu zaten söylüyor. Diyor ki bir değişime ihtiyaç duyuyorum diyor. Ay ve yıldız arkadaşlar bakın elbisesinde sürekli ay ve yıldızlar var elbisenin üzerinde. Diyor ki burada yani bu ay ve yıldız konsantrasyonu ve zaferi temsil eder. Buradaki üçgenler de bakın şurada da üçgenler var sürekli. Burada görmüş olduğunuz üçgenler de varoluşumuzun 3 seviyesini ruh, zihin ve bedeni simgelemekte ve bilinmeyen gerçeklerin olduğunu bize fısıldamakta burada. Yani bu kişi de şimdi sizin bilmediğiniz bir takım gerçeklerin olduğunu bize fısıldıyor. Ve aynı zamanda geçmişi, şimdiki zamanı ve geleceği simgeler. Aynı zamanda bu görmüş olduğunuz işte ateş, hava, toprak, su 4 elementi de burada veriyor. Yani bir dengelenme ihtiyacı içinde olduğunu ama bir takım tabii böyle saklanan bir takım gerçekler olduğu da söyleniyor bu kartta. Şimdi burada ve gördüğünüz gibi ayaklarının dibinde de bir meşale yanmakta ki meşale sönmeyen ateştir biliyorsunuz ki bu kişinin de aydınlanmaya ihtiyaç olduğunu söylüyor bize anlatıyor. Şimdi burada değişime ihtiyaç duyduğunu ve şu anki olduğu durumdan da hiç hoşnut olmadığını bu nedenle diyor şu an belki aklınızdaki kişi arkadaşlar
sessiz olabilir, aydınlanmak için konsantre olmaya çalıştığını ama bir yandan da sizi gözetlediğini söylüyor. Yani sizi gözlemlediğini söylüyor. Bakın burada oturmuş uzaktan izliyor yani. Ve bakalım şimdi, bakın şimdi burada gördüğünüz gibi, şimdi karta bakın. Diyor ki ilişkinizi olumsuz etkileyen, onda siz, yani onun size adım atmakla ilgili, onda hani siz ikilemler yaratan insanların varlığından bahsediyor. Bakın gördüğünüz gibi bir takım size adım atmasına engel olan, onda ikilemler yaratan, onun düşüncelerini karıştıran, düşüncelerini kirleten insanların varlığından bahsediyor. Aynı zamanda arkadaşlar, ilişkinizde bozulan dengenin, ki bu dengenin bozulmasındaki sebeplerden birisi de sizin partnerinize karşı olan aşırı derecede verici tutumlarınız ve bu nedenle de uyum sorunu yaşanmasıymış. Ve diyor ki statü olarak da diyor farklı iki partner olduğunuzdan bahseder. Yani burada yaşamlarınızla ilgili eşit olmadığınızı, bir takım farklılıklar olduğunu ve bunun da onda ikilem yarattığını, ama bunun aslında hani onu tetikleyen insanlar yüzünden olduğunu söylüyor. Yoksa onun için bir ikilem sebebi değilmiş aslında, ama işte etrafındaki insanların biraz dolduruşuna geldiğini söylüyor ve diyor ki artık diyor, yani benim açımdan diyor her şey yolunda ve artık hani beklemenin onun için de sıkıcı bir hal aldığını ve bu nedenle de hızlı bir takım gelişmelerin yaşanması yönünde düşünceleri olduğunu söylüyor. Zaten arkadaşlar gündeminde de sürekli hız kartları geldi. Ve şimdi de o hızdan bahsediyor bize. Ve bakalım şimdi diyor ki bakın kaplumbağa. Arkadaşlar kaplumbağa evi ve yuvayı temsil eder. Aslında evim sensin diyor. Yani evinin siz olduğunun farkında ve bunu çok da iyi biliyor. Ve gördüğünüz gibi elinde de başka bir balık, kısmet var. Ve bu başka kısmet olarak gördüğü şey için size arkasını dönmüş. Ama siz çok sabırlısınız arkadaşlar. Burada sizin çok sabırlı olduğunuzu ve onun sonsuz aşkı olduğunuzu da söylüyor. Kaplumbağa arkadaşlar uzun ömrün ve sabrın simgesi sayılır ve sonsuzluğun sembolüdür. Uzun ömürlü oluşu ve sabrından dolayı da gücün, refahın ve barışın, aynı zamanda da mutluluğun bir işareti olarak görülür. Ve diyor ki aklınızdaki kişi, ex partneriniz, evet diyor, ben ona bir adım atmak ve bir başlangıç yapma düşüncesi içindeyim. Bu nedenle diyor biraz hani inceliyorum, bakıyorum, araştırıyorum, ona adım atmak için bir bahane bulmaya çalışıyorum. Hani bir bahaneye ihtiyacım var diyor. Çünkü diyor ben onu çok beklettim. Yani onun sabrını çok zorladım diyor burada. Gerçekten sabrınızı çok zorladığını söylüyor ve bunun farkında. Tabi burada görmezden geldiği konu aslında, bakın arkasını dönmüş, yani göremediği şey, anlayamadığı şey, evet sizin onun sonsuz aşkı olduğunuz ve onun evi aslında sizsiniz. Yani birbirinize ait olduğunuzun farkına varamamış zamanında. Ve sonra diyor ki, bakalım ne diyor, ve geldi yine meşhur kartımız. Kılıç üçlüsü. Evet. Şimdi burada üçüncü bir kişinin varlığından bahsediyor bize. Burada diyor ki bu nedenle de yaralanan, kanayan bir kalpten bahsediyor. Şimdi gördüğünüz gibi yerde paramparça olmuş kırmızı bir gül görüyorsunuz ki bunu daha önce de hani anlatmıştım ama tekrar bir öyle üstten geçeceğim. Arkadaşlar buradaki kırmızı gül Orta Çağ Avrupa'sında kırmızı güller Hazreti İsa'nın kanını sembolize eder. Hazreti Meryem'e de dikensiz gül adı verilmiş. Müslümanlıkta da biliyorsunuz ki gül cennet çiçeği olarak adlandırılmıştır ve hatta cennet çiçeklerinin beyi olarak tasvir edilir. Ve gül sevgiliyi temsil eder. Yani sizleri temsil eder. Ve burada gördüğünüz gibi gül paramparça olmuş. Saf olan, temiz olan, güzel olan gördüğünüz gibi paramparça olmuş arkadaşlar.
Ve bakalım, ve evet, bakın gördüğünüz gibi siz yağmurda biliyorsunuz ki bu kartta ya da işte gözyaşlarını anlatır bize. Siz böyle üzülürken, acı çekerken, ağlarken maalesef ki hayatınıza giren üçüncü sinsi bir kişinin varlığından bahseder burada. Çünkü neden sinsi? Mavi arkadaşlar, bakın arkada mavi bir çiçek var. Mavi de güven, dürüstlük ve sadakatin rengidir. Tabi buraya arkaya aldığı zaman ne oluyor? Bunun zıttı oluyor. Yani bu araya giren kişi arkadaşlar, maalesef ki bu kişi gizli, saklı ve sessiz. Hatta böyle hani yaygara yapmaktan, dikkat çekmekten hiç hoşlanmaz. Çatışmadan, karşı karşıya gelmekten hiç hoşlanmaz. Ve ne yapar biliyor musunuz? Sinsidir. İşleri kendi yoluyla sinsice böyle sinsi sinsi halleden bir üçüncü kişi olduğunu söylüyor. Yani aklınızdaki kişinin size adım atamama sebeplerinden bir tanesi olarak da bu sinsi kişiyi verdi. Yani aklınızdaki kişi bize bunu anlattı. Ve evet, bakalım neymiş bu adım atamama sebepleri, devam edelim. Diyor ki evet, bu kadar sebep varken ben adım atamadım diyor. Yani bu kadar çok sebep varken adım atamadım. İçimde de diyor ki fırtınalar kopuyordu. Ama yapamadım. Konsantre olmaya çalıştım. Olayın merkezine inmeye çalıştım. Bakın burada kafasını karıştıran birisinin olduğunu ama sizin sadakatinizin de farkında olduğunu söylüyor burada. Bakın burada kafayı karıştıran birisi var. Kafasını karıştıran birisi var. Sizin sadakatinizin farkında ve sizinle haberleşme isteği içinde. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunları söylüyor, evet, ve diyor ki artık sana olan hani duygularını açmak istiyor. Yani size olan duygularını açmanın vaktinin geldiğini, çünkü diyor artık sana karşı duygularım o kadar yükseldi ki bir an önce diyor bu durumun sonlanmasını istiyorum. Haberleşmek istiyorum seninle, konuşmak istiyorum diyor. Yani sana anlatma ihtiyacı duyuyorum diyor. Evet. Sorun bunlarmış arkadaşlar. Burada birçok sebepten bahsetti. Neden adım atamadığını. Tabii en belirgin, en bu kartta sonuçta bunu, yani üçüncü bir kişinin ilişkinizi olumsuz etkileyen üçüncü bir kişinin varlığını söylediği. Bu kişi ille de bir kadın olmak zorunda değil arkadaşlar. Ailesi olabilir, aile bireylerinden birisi olabilir ya da gerçekten arkadaşlarından birisidir olumsuz bir şekilde etkileyen. Ya da onun dediği gibi bir takım farklılıklardan bahsetti yaşamlarınızla ilgili. Bu yaşamsal farklılıklarından dolayı da, yani bu aklınızdaki kişinin düşünce kalıpları da buna engel olabilir, ama bir üçüncü etkenin varlığını bize söyledi. Peki sonuç ne olacak? Değil mi? Sonuç ne olacak dediğimizde zaten 2 tane kart birden düşmüştü ki ben tek kart alacaktım. 2 kart birden geldi ve aldım. İlk olarak bize tılsım altılısıyla karşımıza çıktı, bakın. Tılsım altılısıyla zaten diyor ki evet, artık sana diyor adım atma zamanım geldi. Adım atacağım sana tabii ki, ama diyor bakın yine sizi uzaktan gözetlediğini gösteriyor. Yani bu kişinin gözü üzerinizde arkadaşlar, bakın. Görüyor musunuz? Gözü üzerinizde. Yani bir şey dikkatimi çekti. Bütün, yani 5 tane birden tılsım kartı geldi. Bakın, bu kişinin sürekli sizi gözetliyor. Yani gözü üzerinizde. Yani size adım atma zamanının geldiğinin de farkında, ama gözünün de üzerinizde olduğunu bilin yani. Ve sonuç olarak ne diyor dediğimizde, kupa onlusu bize diyor ki bakın. Bakın arkadaşlar, şimdi kartın iki tarafından bakarak şimdi şu şekilde anlatacağım size. Şimdi burada diyor ki lotus çiçeği arkadaşlar bize saflığı, güçlü maneviyatı ve arınmayı verir.
Yani aklınızdaki kişinin artık hani maneviyatının yükseldiğini, ondan sonra daha saf ve temiz duygularla size geleceğini ve arınmış bir şekilde geleceğini veriyor size. Ve diyor ki yani bu ilişki her ne kadar zamanında işte karanlıklara gömülmüş olsa da bu kişinin artık arındığını ve işte size arınmış bir şekilde, tertemiz bir şekilde kendini arındırarak geleceğini, her türlü hani onu zihnini kirleten, ilişkinizi kirleten, size adım atmasına engel olan her neyse bu durumlardan kurtulup size adım atacağını söylüyor ki bu kartın zaten der ki evet yani artık her şeyin bütün sorunların ortadan kalktığını ve sizinle barışmak isteği içinde olduğunu ve bu barışma isteği de öyle sıradan bir barışma değil arkadaşlar. Sizinle belki işte hani ilişkiyi bir adım ilerletme kararı, bu bazen evlilik olabilir, nişan olabilir, aynı çatı altında yaşamak kararı olabilir. Yani ilişkinizi ciddi bir niyetle size adım atacağını söylüyor aklınızdaki kişi. Peki devam edelim bakalım. Diyor ki sonuç olarak gördüğünüz gibi bakın yine bize neyi verdi? Havası, yeni fikirlerinin olduğunu, yani kafasında bir takım fikirler ürettiğini ve bu kart der ki önceden hani adım atmak ile ilgili sıkıntısı olan durumlar vardı ya arkadaşlar. Artık o durumların ortadan kalktığını ve bu nedenle çok işte heyecan dolu olduğunu, içi kıpır kıpır olduğunu, içinin ve bir hamle yapmak istediğini ve düşüncelerinde de uzun vadede planlar yaptığını. Çünkü arkadaşlar bu kart der ki olayın artık gerçek yüzünü gördüğünü söyler. Kafasındaki karışıklıklardan artık kurtulduğunu ve bu karışıklıkların yerini netliğe bıraktığını söyler. Ve ilerlemeye artık ilerlemeye, size adım atmaya hazır olduğunu söyler. Ama yine bunun yanında da der ki evet adım atacağım ama zorlu bir başlangıç olduğunu da biliyorum diyor. Çünkü her şeyin farkında aklınızdaki kişi evet diyor sana adım atacağım. Yani artık her an sana adım atabilirim diyor. Ve bununla ilgili de bakın diyor ki tetikte ol. Çünkü artık ben her an gelebilirim. Artık her an gelebileceğinin müjdesini veriyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar aldık kabul et. Ay çok özür dilerim. Yan komşuların sesi gelince bir kaldım şöyle. Aldık kabul ettik ve öyle de oldu diyorum. Bütünün ve evrenin hayrına olmasını diliyorum. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın. Videomu beğendiyseniz beğenmenizi tabii ki videoların devamı için bakın her gün atamıyorum video. Evet motivasyona ihtiyacım var. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, alma verme dengesini korumak açısından da videolarımı beğenmenizi rica ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.